Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli bir tava böreği yaptım. Bu böreğin yapımı oldukça kolay. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz çok lezzetli kıymalı börek. Üstelik su böreği kıvamında. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak böreğimizin iç harcını hazırlayacağız. Tavanın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. 200 gram kıymayı ekliyorum. Kıymayı güzelce karıştırarak kavuruyorum. Kıyma kendi halinde kavrulursa eğer topaklanma olur. O yüzden sizlere tavsiyem kavururken karıştırarak kavurun. Kıymamız yeterince kavruldu. Küçük küçük doğramış olduğum 1 adet kuru soğanı kıymaların içerisine ekliyorum. Soğanların diriliği tamamen geçinceye kadar karıştırarak kavuruyorum. İç harcının içerisine baharat olarak 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Bütün baharatlar birbirine geçti. Artık tavamızı alıyoruz. İç harcının soğuması için kenara koyuyoruz. Sos için derince bir kasenin içerisine 1 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz sütü ekliyoruz. Çırpıcı yardımıyla sosumuzu güzelce karıştırıyoruz. Sosumuzu da hazırladık. Bunu da kenara alıyoruz. Bu tarifimde 2 adet hazır yufka kullandım. Böreği pişireceğimiz tavanın tabanını biraz yağladıktan sonra fırça yardımıyla yağlıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Yufkanın bir tanesini alıyorum, tavanın üstüne yayıyorum. Taban kısmını biraz büzüştürüyorum. Daha sonra hazırladığım sostan 2-3 yemek kaşığı taban kısmına koyuyorum. Fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. İkinci yufkayı alıyorum, parça parça tavanın alt kısmına bir sıra olacak şekilde diziyorum. Bir sıra dizdikten sonra tekrar sostan döküyorum. Fırça yardımıyla da her tarafını güzelce sosluyorum. Daha sonra tekrar parçalayarak bir sıra daha koyuyorum. İkinci yufkanın büyük bölümünü bu şekilde tek sıra halinde yapıyorum, aralarını sosluyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kullanmış olduğumuz bu sos sayesinde böreğimiz su böreği kıvamında oluyor. Tavanın taban kısmına 3-4 sıra bu şekilde dizdim. İç harcımızı da güzelce soğuttuk. İç harcının tamamını tavanın içerisine boşaltıyorum. Her tarafına gelecek şekilde spatula ile yayıyorum. İkinci yufkadan son kalan parçayı da kıymalı iç harcımızın üzerine kapatıyoruz. Bu kısmı da güzelce sosluyoruz. Daha sonra tavanın etrafındaki yufkaları içeriye doğru katlıyorum. Katlama esnasında da mutlaka sosluyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken konu tek sıra halinde katlıyorum.
ve arasını sosluyorum. Böylelikle bütün yufkaların arası soslanmış oluyor. Sizler de buna özen gösterin. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Son kalan parçayı da tavanın üzerine doğru kapatıyorum. Üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Daha sonra kapağını kapatarak tavayı ocağımıza götürüyoruz. Bu aşamada kesinlikle ocağımızın altı kısık ateşte. Yavaş yavaş kontrol ederek pişiriyoruz. 2-3 dakika sonra kontrol ediyorum. Biraz daha pişmesi için tekrar kapağını kapatıyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Böreğimiz artık çevirme kıvamını almış. Tavanın ağız kısmına servis tabağını kapatarak ters çeviriyorum. Sonra böreği tekrar tavanın içerisine koyuyorum. Kenarlarını şöyle bir düzelttikten sonra tekrar kapağını kapatıyorum. Bu şekilde böreğimizi sık sık çevirerek pişiriyoruz. Bir tarafı pişsin sonra diğer tarafını çevireyim diye düşünmeyin. Göreceksiniz içi tamamen pişmiş olacak. Birkaç kere çevirerek böreğimizi güzel bir şekilde pişirdik. Artık böreğimizi alıyoruz. Servis tahtasının üzerine koyuyorum. Sizler için bu leziz böreğin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. İçerisine koymuş olduğumuz kıymalı iç harcıyla gerçekten çok leziz oldu. Tabii ki sizler iç harcını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İster patatesli, ister peynirli hiç fark etmez. Her türlü gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapımı da oldukça kolay. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz bu böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.